Motorcunun Güncesi'nden herkese merhaba. Bugünkü rotamız Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince çoğumuzun aklına şüphesiz Balıklı Göl gelmekte. Balıklı Göl ile birlikte de Nemrut ve Hazreti İbrahim arasında geçen o kıssayı duymuşuzdur. Şimdi size bu kıssayı aktarmak için buradayım. Motorcunun Güncesi'ne konu olması sebebiyle bir sorunun da peşinden gideceğiz. Sorumuz şu: Hazreti İbrahim putları nerede kırdı? Gerek kutsal kitaplardaki bilgilerden, gerek yerel halkın anlatımlarından, gerekse zamanında duvarlara işlenmiş olan tanrılardan yola çıkarak Hazreti İbrahim'in yaşamasının muhtemel olduğu yerleri gezeceğiz ve ardından şu sorumuzu orada tekrar edeceğiz. Hazreti İbrahim putları burada mı kırdı? Motorcunun Güncesi Hazreti İbrahim'in putları nerede kırdığının peşinde. Rotalarımızı tanımadan önce dilerseniz Hazreti İbrahim kıssasını şöyle bir hatırlayalım. Nemrut gördüğü rüyanın etkisindeydi. Gökteki ay ve yıldızlar sönmüş. Aynı zamanda güneş batıvermişti. Öte taraftan da bir kişi geliyor, kendini tahtından ediyordu. Anlam veremiyordu. Şüphelendiği şeyler de vardı doğrusu. İçten içe adam sen de diyordu. Sadece bir rüya. Bu kadar korkmaya, bu kadar abartmaya ne gerek var ki? Ancak içindeki şüphe onu hala yiyip bitiriyordu. Kahinlerini çağırdı. Bir taraftan da hala rüyayı düşünüyordu. Kahinler birer ikişer odasına doluştular. Nemrut rüyasını anlattı. Kahinler rüyayı dinledikten sonra birbirlerine baktılar. Bildiklerini söylemeye dilleri varmıyordu. Aralarından bir kişi çıktı. Diğerlerine göre cesurdu. Korkusuz gözlerini Nemrut'un gözlerine dikti. Bir tek onun dili varmıştı gerçekleri söylemeye. Sultanım dedi. Doğacak bir erkek çocuk. Sizin hükümranlığınızı sona erdirecek. Sadece sizin hükümranlığınızı sona erdirmekle kalmayacak. Aynı zamanda tek tanrılı bir din getirecek. Yani sizin getirdiğiniz dini yerle bir edecek. Burada hem sizin tahtınız hem de sizin putlarınız tarihe karışacak. Nemrut sinirlenmişti. Gördüğü rüyanın tahmin ettiği gibi bir şüpheyle çıkmasına içerlemiş, aynı zamanda da çok kızmıştı. İlk defa ellerinin titrediğini gördü oradaki kahinler. İlk defa onun böylesine keskin bakışlarını. Düşünceleri allak bullak olmuş. İlk defa ölüm korkusu Nemrut'un damarlarında dolaşmaya başlamıştı. Bir hınç ile ayağa kalktı. Artık gözü ne kahinleri görüyordu ne de saraydaki askerlerini. Ne yapmam gerekir diye sordu. Cevabı basitti aslında. Az önceki kahin tekrar söyledi. Doğacak bir erkek çocuk. Senin hükümranlığını sona erdirecek. O halde yapman gereken tek şey var. Çocukları katletmen. Bildiğini bir de kahinden duymak onu rahatlatacak diye düşünmüştü ama rahatlamadı. Siniri daha da tepesine çıktı. Gözlerine kan yürüdü. Az önceki ayağa kalkması dizlerinin bağının çözülmesiyle birlikte tahtına düşmesine neden oldu. Aklından bin bir düşünce geçiyordu. Bir tarafta masumları katletmek vardı. Her ne kadar çocuk da olsa kendi halkıydı. Bir taraftaysa tahtı vardı. O masum dese de ilerleyen zamanda o çocuklardan biri onu o tahttan edecekti. Düşünmeye devam etti. Ve ardından kendine mantıklı bir çıkış yolu buldu. Hem o değil miydi zaten kendi putlarını yaptırıp taptıran? Hem o değil miydi ben hem kral hem de tanrıyım diyen? Bir tanrı kral istediği zaman birilerinin yaşamasına izin verip istediği zaman birilerinin ölmesine de neden olabilirdi. Bunu mantıklı buldu. Ve ilk defa kendine de inanır bir şekilde yumruğunu sıktı. Askerlerine emir verdi. Şimdiden tezi yok. Doğan bütün erkek çocuklarını katledin. Bir tanrı kral İsterse ölümü, isterse yaşamı bahşedebilirdi. Bir kere daha düşündü bunu. Ve bir kere daha emin oldu yaptığının doğru olduğuna. O gece sokaklardan geriye kalan tek şey çığlıklar, ağıtlar, feryatlardı. Eskiden çocuk cıvıltılarıyla dolan yerler, şimdi çocuklar sussun diye anne babaların gayretiyle doluyordu. Annelerin gözyaşları babaların haykırışlarına karışıyordu. Kaçmaya çalışıyorlardı. Kaçabilen kaçıyordu, kurtarıyordu. Ancak kaçamayanların kaderi ise belliydi. Bir tanrı kralın kılıcının ucunda ölmek.
Bir rüya gördü Nemrut. Ay ve yıldızlar sönmüştü. Bir rüya gördü Nemrut. Tahtından edilmişti. Ancak katledilen çocukların anaları ve babaları aynı rüyayı görmüyordu. Onların gördüğü tek şey büyük bir kabustu. Nemrut'un hükmü tüm şehirde büyük bir kargaşaya neden olmuş. Çığlıklar feryatlara, feryatlar ise ağıtlara karışmışken İbrahim'in annesi ise hamileydi. Bir gün kocası Azer'e şöyle seslendi. Beni koru, bu doğumu yapayım. Eğer erkek olursa Nemrut'a kendi ellerinle verirsin. Hem böylece sen ki koskoca puthanenin bekçisi Nemrut'un gözünde daha da yücelirsin. Bu Azer'in hoşuna gitti. Her ne olursa olsun Nemrut'a sadakati sonsuzdu. Gün geldi, zaman çattı ve bir erkek çocuk işte tam da burada gözlerini dünyaya açtı. Elbette İbrahim'in annesi doğan bu çocuğu Nemrut'a verecek değildi. Aylardır onun gelişini beklemiş, ağrılarını duymuş, midesi bulanmış. Şimdi doğduktan sonra da kalkıp onu kendi eliyle ölüme yollayacak değildi. Bir yalan uydurdu babasına. Çocuk doğduğunda dedi çok sağlıksız. Aynı zamanda güçsüzdü. Zaten doğarken öldü. Bu duruma en çok da Azer memnun olmuştu. Çünkü kendi evladını kendi eliyle götürecek, kurban edecekti. Ve böylelikle kendiliğinden çözülmüştü aslında mesele. Annesi ise sakladığı yerde sık sık İbrahim'i ziyaret eder, onu emzirirdi. Hatta rivayete göre denir ki bir ayda 15 aylık çocuğun gelişimi kadar bir gelişim göstermeye başlamıştı İbrahim. Tabii zamanı geldiğinde artık Azer'in bilmesi gerektiği zaman İbrahim meydana çıkacak. İbrahim babasına kavuşacaktı. Elbette babası sinirlenmiş, kinlenmişti. Bir yalanın eşiğindeydi. Ancak yine de evlattı. Azer de kıyamadı evladına. Nemrut'a vermedi. Onu aldı buralardan götürdü. İbrahim'in babası put yapardı. Zaten geçimlerini de put satarak sağlıyorlardı. O dönemde Hazreti İbrahim'e derdi ki al götür bu putları sat. İbrahim ise hiç inanmadığı bu putları mecburen satar. Hatta bazı zamanlarda putlarla dalga geçerdi. Susamışsındır, al sen de su iç diyerek kaç tane putun kafasını suya soktuğunu kimseler bilmiyor. Bir gün babası puthaneyi İbrahim'e emanet edip gidecekti. Küçük İbrahim ise şöyle bir putlara bakacak ve diyecekti ki ey birbirine faydası bile olmayan putlar. Şimdi sizi benim elimden kim kurtaracak? Puthanenin içindeki bütün putları bir balta ile parçaladı. Baltayı ise puthanenin içinde en büyük tanrının boynuna astı. İşler bitmiş, artık puthaneye dönme vakti gelmişti. İbrahim'in babası durumu görünce sordu. Oğlum ne oldu? İbrahim ise kendinden emin bir şekilde cevapladı. Şu en büyük olan diğerlerini ne yazık ki bu şu hale getirdi. Bak hem suç delili de boynunda asılı değil mi? Babası inanmadı. Etrafındakiler inanmadı. Hiç kimse inanmadı. Hatta kendi dilleriyle kendilerini düşürmüşlerdi. Bir put nasıl diğer putları parçalasın da? İbrahim ise şöyle cevap verdi. Siz bunların bunu dahi yapabileceğine emin olamazken nasıl olur da bunlara iman edersiniz? Boynunda taşıdığı putlara baktı. Ardından da güneş tanrısına. Benim Rabbim olsa güneş tanrısıdır dedi. Hem baksana dedi. Şu ovaları zaten canlandıran güneş değil mi? İnsanlara hayat veren, uykusundan uyandıran. Hem de gökteki en büyük varlık değil mi? Neden sonra? Güneş battı. Dedi ki benim Rabbim kaybolup giden değildir. Ardından ay çıkmıştı gökyüzünde. Ay tanrısına baktı. Hem baksana dedi. Güneşin hükmünü söndürdü. Yıldızları çıkardı. Gökyüzünde olanca güzelliğiyle yıldızlar parladı. Benim Rabbim olsa aydır. Ancak güneşin hükmü ayın hükmünü söndürmüştü. İbrahim bir kez daha düşündü. Benim Rabbim kaybolup giden değildir. Benim Rabbim gözle görülmez. Onun kudreti her şeye yeter. Güneşi de yaratan, ayı da yaratan benim Rabbimdir dedi. İşte o zamandan sonra tek bir Rabbe inandı. Tabii onun artık bu tek dine karşı olan düşüncelerini öğrendikten sonra
Babası tek bir şey yapmak zorunda kaldı. Tapınağına karşı ellerini uzattı. Bu putlardan, kendi tanrılarından uzaklaştıran şeyin bir an önce bitmesi için kendi putlarına, kendi eliyle yaptığı putlara ibadet etti. Artık ünü aşmaya başlamıştı İbrahim'in. Ta ki Nemrud'un kulaklarına varıncaya dek. Hani en başta anlatmıştım ya, bir kişi doğacak ve Nemrud'un hükmünü sona erdirecekti. Galiba o kişi buydu. Ve Nemrud bu kişinin karşısına çıkarılmasını emretti. Korkusu ilk günkü korkuyla aynıydı. Gözlerini sıçrayan kan ilk günle aynıydı. Kahinin kulağına fısıldadığı o zehirli sözler yine kulağındaydı. Derhal dedi, karşıma çıkartın şunu. Ve İbrahim Nemrud'un tahtının karşısına gelecekti. İbrahim Aleyhisselam huzura çıkartıldı. Nemrud'un kibri artıyordu. Onu gördükten sonra biraz daha arttı. Dedi ki, bu mudur beni tahtımdan, hükümranlığımdan edecek? Aynı zamanda benim atalarımın dinini tamamen bitirecek olan kişi. Nemrut bütün kibriyle sordu. Nedir senin Tanrı'nın gücü? Benim Tanrım dedi, hem hayat veren hem hayata alandır dedi İbrahim. O zaman dedi, getirin bana 2 kişi. Huzuruna çıkartılan 2 kişiden birinin ölmesini emretti. Bak dedi, biri yaşarken diğeri öldü. Yani öldürmek de yaşatmak da hükmümün altında. Benim Rabbim dedi, ölümden sonra can verendir. İşte o zaman kanaat getirdi. Dedi ki benim hükümranlığımı bitirecek olan kişi budur. Ay ve yıldızı söndürecek olan kişi budur. Büyük bir ateş yakasın dedi. Ateşe atıldı ve o gün Nemrut yazgısını değiştirdiğini düşündü. İbrahim artık bu saatten sonra Nemrut'un hükmünü bitirecek olan kişi değildi. Tabii ki Nemrut'un gözünde. Oysa değişen hiçbir şey yoktu. Hazreti İbrahim ateşe düştüğü anda bir mucize gerçekleşecekti. Yanan ateş İbrahim için serin su, odunlar ise balık olacaktı. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığını gören Zeliha, daha sonrasında Hazreti İbrahim'in kurtulduğunda şahit olacak. Ve babasının yüzüne karşı onun bir tanrı olduğunu ve onun kendi dini olduğunu inkar edecek. Hazreti İbrahim'in getirmiş olduğu o hak dine girdiğini babasının yüzüne haykıra haykıra söyleyecek. Kendisine karşı çıkan öz kızına dahi ateşe atmaktan çekinmeyecek. Tıpkı Hazreti İbrahim'i buradaki mancınıklardan attığı gibi kızını da bu mancınıklardan atmaktan çekinmeyecek. Rivayete göre Zeliha'nın da düştüğü yer bir cennet bahçesine dönüşmüş. Tıpkı Hazreti İbrahim'de olduğu gibi Zeliha'nın da düştüğü yerde odunlar balık, ateş ise su olmuştur. Artık kendinden emindir. Hükümranlığını sona erdirecek hiçbir engel kalmamıştır önünde. Ancak iş öyle olmayacak. Hazreti İbrahim, Zeliha'nın da gördüğü gibi kurtulacak, yaşayacak ve bu mucize gerçekleşecektir. Nemrut kibirliydi. Kibrinden önünü göremiyordu. Ona sadece kibri yetiyordu. Bir gün hamamdayken banyosunu yaptığı sırada hamama bir sinek dadanacak. Topal bir sinek. Nemrut'un burnundan girecek ve Nemrut'u çılgına çevirecek. Nemrut ise bu çılgınlıktan kurtulmak, kafasının içindeki uğultulardan kurtulmak için başını duvardan duvara vuracak. Ve oracıkta can verecek. Sonrasında mı? Sonrasında Hazreti İbrahim tabi ateşten kurtulacak. Canlı ve kanlı yaşayacak. Tekniğini yaymaya çalışacak, devam edecek. Derler ki Nemrut'un sarayını yıkan topal bir sinekti. Hikayemiz bu şekilde. Şimdi dilerseniz İbrahim putları nerede kırdı sorumuzun peşinden gidelim. Soğumatar'dayım. Soğumatar'da kayalara işlenmiş olan 2 tanrının hemen önünde. Hemen bu tarafta görmüş olduğunuz güneş tanrısı. Diğer tarafta görmüş olduğunuz ise ay tanrısı. Güneş tanrısının hemen üzerinde görüyorum şeklinde bir ifadenin de varlığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Daha öncesinde buralarda belirli günler için belirli ayinler yapılarak çeşitli kurbanlar adandığı ve hatta bir mağaranın içerisinde 12 heykelin yer aldığından da bahsedildi. Çocuklardan aldığım bilgiye göre ise tabi bir aktarım, bir rivayet. Burada Hazreti İbrahim'in kurban kestiğinden bahsediliyor. Rukiye, sen buralısın. Evet. Burası neresi? Soğumatar Yağmurlu. Soğumatar Yağmurlu. Neden Yağmurlu buranın adı? Çünkü burada çok yağmur yağıyor. Çok yağmur yağıyor. Ben bir şey duydum, o doğru mu? Burada eskiden suyla alakalı bazı sıkıntılar varmış. Önceki dönemlerde yağmurlar yağdıktan sonra şurada gördüğümüz yuvarlakların içerisine su birikir. O sular da daha sonrasında toplanırmış, doğru mu? Zaten Yağmurlu ismi de buradan geliyor köye. Değil mi? Şimdi o zaman şöyle bir şey söylemiştin sen kamera kapalıyken bana. Onu tekrar söyler misin? Burada Hazreti İbrahim kurban kesti dedin. Bana yerini gösterir misin nerede kestiğini? Burada. Burada kurban kesti değil mi? O zaman size evde Hazreti İbrahim hikayeleri anlatılıyor değil mi? Evet. Şöyle taşlara yazılı olan o eserleri göstermek isterim. Aynı zamanda dediğim gibi yer yer oyuklar ve bu oyuklarda toplanan suların daha sonrasında kullanıldığıyla alakalı bir rivayette kulağıma söylenen rivayetler. Güneşin ve ayın tanrılarının burada işlendiğini ve burada bunlara tapıldığını biliyoruz. İbrahim'in babasının bir put yapıcı ve aynı zamanda da puthaneyi bekleyen bir bekçi olduğunu söylemiştik. Soğumatar'a gittiğimizde de Venüs Tapınağı'nı gördük. Venüs Tapınağı'nda verilen rivayete göre, söylenene göre daha öncesinde heykellerin yani eski deyimle putların yer aldığı sıkça bahsedildi ve aynı zamanda o bölgede çokça heykellerin olduğu da zaten çocuklar tarafından bana rivayet edilen başka bir durumdu. Hazreti İbrahim bir güneşe baktı, bir aya baktı ve her ikisinin de kaybolduğunu gördü kısmıyla eşleştiğine şahit oluyoruz. Öte taraftan bölgede de heykellerin yani eski söylemiyle putların da fazlaca olması bizim bu şüphemizi de zaten artırıyor. Sorduğumuz bir soru vardı yolculuğumuza çıkmadan önce. Hazreti İbrahim putları nerede kırdı? Aynı soruya devam ediyoruz. Hazreti İbrahim putları Soğumatar'da mı kırdı? Motorcunun güncesi bir hikayenin peşine düştü. Bir hikayenin ardını kovaladı ve yolu Soğumatar'a düştü. Sorduğumuz soruya şimdi kendimiz de cevap vermek zorundayız. Hazreti İbrahim putları burada mı, Soğumatar'da mı kırdı? Anlatılan hikayeler ve görmüş olduğumuz bazı heykeller, yörenin anlatışı, Hazreti İbrahim'in bir kurban kestiği kuyuyu dahi gösterilmesi, kulaktan kulağa böyle bir rivayetin aktarılması, Hazreti İbrahim'in orada yaşadığı gibi bir ihtimalin ortaya çıkması açıkçası Soğumatar'ı bu noktada İbrahim Aleyhisselam'ın putları Soğumatar'da kırdığına hemen hemen işaret etmekte. Çünkü bazı anlatılarda zaten Harran bölgesinde yaşadığı, Harran bölgesine gittiği, zaten babasının Nemrut'tan Hazreti İbrahim'i oraya kaçırdığına dair bazı rivayetler var elimizde. Neden olmasın? Hazreti İbrahim Soğumatar'da yaşamış olabilir. Ve Soğumatar'da bu putları kırmış olabilir. En azından şimdilik elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Kendinize çok iyi bakın. Motorcunun güncesi başka hikayeler peşinde, başka hikayeleri kovalayacak. Beğenmeyi, takip etmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Motorcunun güncesi yollarda olacak. Motorcunun güncesi yollara düşecek. Kitapların içerisinde geçen yerleri kovalayacak. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.